Peki havamız biterse ne olur? Aslında tüp kontrolünü ve içindeki hava miktarını dalış eşlerimizle birlikte kontrollü bir şekilde yaptığımız koşullarda havasız kalma gibi durumla asla karşılaşmayız. Fakat dalış öncesi planlanan dalış programına uymaz veya su altında beklenmedik bir akıntı veya bir olayla karşılaşırsak havamızı fazla tüketmek zorunda kalabiliriz. İşte bu gibi istemediğimiz durumlarda arkadaşımızın yedek hava kaynağı bizim için bulunmaz bir nimettir. Yedek hava kaynağı adını verdiğimiz fakat ahtapot diye isimlendirilen ikinci kademe regülatörünüzün yerine kullanabileceğiniz yedek aparattır. Yedek hava kaynaklarının çoğu ekstra bir arkadaşın su kubasına ihtiyaç duyar. Kullandığımız bu ahtapotun boyu normal ikinci kademe regülatöre göre daha uzun ve dikkat çekmesi için sarı renktedir. Yedek hava kaynağı her zaman göğüs hizasında kolay ulaşılabilir ve kolay görülebilir seviyede olmak zorundadır. Akıntının beraberinde getirdiği yoğun palet kullanımı hava tüketiminizi en çok etkileyen konuların başında gelir. En sakin akıntılar bile farkında olmadan çok fazla nefes almanıza neden olur. Akıntıların başlıca sebepleri yüzey dip dalgaları, sıcaklık, gelgitler ve hava koşullarıdır. Hava tüketimi konusunda dalış öncesi akıntılar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Akıntılı denizde nasıl dalış yaparız? Eğer akıntının hafif olduğunu biliyorsanız dalışlarınızı genelde akıntıya karşı başlamanızı öneririm. Böylece dönüş sırasında çok daha az efor sarf ederek daha hızlı bir dönüş gerçekleştirirsiniz. Havanızın azalması durumunda da dönüş yolunda olmanız ve akıntının sizi desteklemesi ayrıca avantaj sağlar. Akıntıyla boğuşmak veya akıntının üzerine ilerlemek bize boşuna enerji ve zaman kaybettirir. Çıkış yapacağımız bölgeden uzakta çıktığımız durumlarda direkt tekneye değil akıntının çaprazına doğru yüzmeye çalışın. Eğer bunu yüzeyden yapamayacağınızı düşünüyorsanız ve havanız varsa su altından dibe yakın olan bölgeden gerçekleştirmelisiniz. Çünkü akıntının en zayıf olduğu bölge dibe en yakın olan alanlardır. Tekneye dönemeyecek seviyede uzaklaşıldığı zamanlarda akıntıyla mücadele sadece size zaman ve enerji kaybettirir. Bu gibi durumlarda BC'nizi sonuna kadar şişirmek, yüzey dalgasının yoğun olduğu anlarda gerekiyorsa ağırlık kemerinizi atmanız en mantıklı davranış olacaktır. Sakin kalmaya ve tekneye işaret vermek için düdük, şamandıra, fişek gibi uyarıcıları kullanmaya çalışın. Böylece akıntı yönüne gideceğinizi bilen ekip gelip sizi bulunduğunuz bölgeden kolaylıkla geri alabilir.